Geldi mi bu sefer? Ses var mı? Var. Evet. Olan kıdemli savaşçılar oldu. Onlara yayın açamam yani bu saatten sonra. Şu an ses var değil mi? Ses var. Evet var. Evet. Bir ses problemiyle karşılaştığım için tekrar yayın açmam gerekti. Bayağı bir süredir uğraşıyorum. Ama canlı yayının asıl linki burada. Deminki yerde ses yoktu. Şimdi başlıyoruz canlı yayına. Burada da sesi ben kıstım, tamam. Ay yani dün yaptım, bir çekim yaptım mikrofonla falan. Demek ki ondan dolayı böyle bir şey oldu. Beni sinir etti. Evet, hoş geldiniz. Yani ne güzel, zumba gibi başlamıştık. Ay ben de başka bir şey diyorsun sandım. Ayak yok falan gibisinden. Ses yok, o yok, bu yok. Neden siyah ince çorap giymiyorum? Yok, giyiyordum sadece mevsimsel. Yani pek de gelmediği için. Yani bir ara çok fazla siyah giydim. Hep siyah giyiyorsun, siyah giyiyorsun. O kadar şikayet ettiler ki zaten yani benim Ocak, Şubat, Mart hep siyahtı. O yüzden siyah geçtim. Ocak, Şubat, Mart yayınlarına bakın. Yani oralar full siyah. Ayrıca yeni bir prova videosu gelecek üyelerime. Size ay şakır şukur bunlardan geliyordur herhalde. Yeni bir teaser ya da prova videosu gelecek. Siyah süper ince böyle 8 denge zar gibi ince çorapla jartiyer provası. YouTube katıldaki imparator üyelerime ve Patreon'daki üyelere öyle bir çorap provası gelecek. Siz anca yani tüm herkes teaserını görebilir. Bunu söyleyeyim. Bugün ben bir soru sormuştum dün, ne yapayım dedim. Yani ne istersiniz? Ne tür bir canlı yayın yapayım? Yıkıyorum buraları. Ya ev biraz yamuk. Yamuk olduğu için ben tekerlekli bir şeydeyken ne oluyor? Oluyorum. Kayıyorum. Yani böyle bir durumlar oluyor. Her yeri yıkmazsam. Bir iki soru da bakabilirim. Bir bakayım ya, doğru muyum ben? Neredeyim? Ay yanlış link girmiş yine olabilirim. Evet. Ay yani gerçekten bugünkü şeyler burada hala canlı yayında mı gözüküyorum ben? Canlı. Evet, şu anki doğru. Bunu paylaş yapayım. Ve sizin sorularınıza da bakayım. Canlı yayın şu an burada. İyice sinir oldum. Hangisi ne oluyor? Doğru mu yaptım, yapmadım mı falan. Ben böyle arada bana gelirler, sinirlenirim. Neyse, link burada. Evet yani beni tanıyanlar benim nasıl sinirlendiğimi bilirler. Ani olarak böyle bir sinirlenirim. Sonra sakinleşirim. Şeylere de bakayım, yorumlara da. Çok güzel şeyler planlamıştım. Umarım yapabilirim. Yani yaparım. Neden yapamayayım? Yalnız çorap değişeceğim birazdan. Fazla olanı 2 tane çorap var üzerimde yaz gününde. 2 çorap giymiş oldum. Size karar veremedim. Anket de yapıyordum doğal olarak. Kendi videomu kendi kendime giremiyorum kendimden kendime. Neyse, sorulara sonra bakarım. Belki bakarım, belki bakmam. Umarım şu anda doğru yayın varsa, var herhalde. Sıranın başına mı ekleyelim? İptal. Ay yok.
Gerçekten ben telefonla oynuyorum şu anda. Evet, başlayalım. İşte neyse, insanlar da anca geldi zaten. Böyle diyeyim de pozitif tarafından bakayım. Polyanacılık yapalım. Sinirli halim, şu an size kibar olarak sinirlendim. Gerçek sinirli halim biraz sert oluyor. Böyle deli tırnaklarım çıkıyor falan, böyle birden parlıyorum. Sonra sakinleşiyorum ama şey yapabiliyor. Şimdi size yarın Babalar Günü. Yani benim için biraz da böyle şey olacak, belki de hüzünlü olacak. Çok üzerine düşünmüyorum. Bana sonradan geliyor. Yani üzülmesi de sonradan bazen geliyor. Bir şeye üzülüyorum. Ya da böyle hiçbir şey hissetmiyorum sanıyorum. Sonra birden böyle bir şeyler oluyor. Çok kötü hissediyorum falan, bir şeyler. Neyse, şimdi ben şeye başlıyorum. Neydi? Babayla ilgili okumaya başlıyorum. Öncelikle yani mitoloji de okuyacağım. Bunun baba semboliğini de okuyacağım. Çünkü mitolojide baba çok yer alır. Yani baba kavramı. O yüzden de şöyle ışığını da tutayım. Göremiyorum. Baba, gerçek köken ve her şeyin sembolü olan baba, güçlülük ve korumayı temsil eder. Allah ve Tanrı Baba diye bir açıklaması var. Hinduizm'deki Veda tanrısının adı olan Sanskritçe Darius Pitar ya da Yunanca'da Zeus, Pateras, Roma'daki Jüpiter olan Tanrı Baba, yani erkek ilah, babalığa ve her şeyin kökenine bağlanır. Mısırlı Tanrı Ptah, insanlığın babasıdır ve Tanrı prensip Eski Ahit'te yansımaları bulunur. Ve Tanrı prensip Eski Ahit'te yansımaları bulunur. Burada Tanrı'dan sanki çiğ damlalarını üreten yağmur tanrısıymış gibi bahsedilir. Karnından buz çıkar, o göklerdeki kırağını yaratmıştır. Yaradanın babası başlıca Tanrı, sıklıkla diğer tanrıların da babasıdır. Örneğin eski Mısır'ın güneş tanrısı Ra, diğer tüm tanrıların babasıdır. Hristiyan teolojisindeki Tanrı Baba üçlü kimliğinin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birinci kişisidir ve en üstteki kişi olmanın gücünü temsil eder. Buna karşın hemen belirtmek gerekir ki Baba kelimesi Kur'an'da yer alan Allah'ın 99 ismi arasında bulunmamaktadır. Bu önemliymiş ve ilginçmiş. Ya çünkü tabii şeye dair aslında yaratılıştan sonra olan bir şey baba kavramı. Güneş kral ve halkın babası. Anlaşılmaz felsefenin merkez metni olan Zümrüt Masası şöyle der: nasıl bütün her şey tek bir şeyden geldi ve tek bir şeyden yapıldıysa, böylece bütün her şey adapte edilerek bu eşsiz olan tek şeyden doğdu. Burada güneş babadır, ay ise annedir. 14. Louis Güneş Kralı çizerken bu sembolizmi içine dahil eder. Güneşin ışıltılarının parıldamasını iyiliksever babalık otoritesi ile birleştirir. Tahtın babadan oğula geçtiği ataerkil toplumlarda insanların babası Tanrı ile halkın babası kral arasında dikey bir benzerlik vardır. O ailenin babası ve evinde ilahi adalet temsil eden Antik Roma'da paterfamilias denilen çocukları üzerinde ölü veya yaşama hakkı olan mutlak otoriteyi sembolize eder. Babalığı oldukça saygın bir yere koyan Kitab-ı Mukaddes, bir erkek evlat babasını onurlandırır ve bir hizmetkar da efendisini der.
Tanrı tarafından kendi suretinde yaratılan babaya saygı duymak, ebedi olanın Musa'ya açıkladığı gibi ilahi bir şarttır. Senin Tanrı'nın ebedi olanın sana verdiği ülkedeki günlerinin uzaması için babanı ve anneni onurlandır. Bu kural eski ahitte 2 kere, İncil'lerde de 6 kere tekrarlanmıştır. Ancak kutsal asla tersine çevrilmeden bu şart babayı birinci sıraya koyarak onu bir üstünlük sembolü haline getirmiştir. İbranice'de baba demek olan ve alfabenin ilk 2 harfi alef ve bet'ten oluşan av kelimesinin altını çizmiştir. Böylelikle ismi İbrahim'in milletlerin çocuğunun babası anlamına gelen soyu Yaratılış 17 ve 5 3 şekil altında babalığı örneklemiştir. Elieser'in evlat edindiği babalık, İsmail'in biyolojik babalığı, İshak'ın meşru babalığı. Evet. Şöyle bir şey de söylüyor. Şayet annelik bir kesinlikse Yahudilik çocuğa bu yüzden sadece anneden intikal edebilir. Babanın akrabalığı sosyal model olarak alınan çiftin evlat sahibi olmasından itibaren büyük şüpheler içerir. Baba figürünün kendisi semboliktir. Burada anne şehevi, dünyevi ve doyurucu bir sipere sahiptir. Babalık görevini yerine getiren baba otorite ve baskın olmanın ama aynı zamanda da kıymetin bir sembolüdür. Böylece peygamberin babası yoktur ya da güçlü bir baba figürüne sahip değillerdir. Musa, İsa ve Muhammed'de dünyevi bir baba yoktur veya yok edilmiştir. Burada ilahi dönüşümün sembolizmini kuvvetlendiren insani aktarım eksikliği ve göklerdeki babanın otoritesi ile birleşme söz konusudur. Evet, şimdi ben size böyle babayla ilgili önce okuma yaptım. Şimdi mitoloji üzerinden baba okuması yapacağım. Ama önce söz verdiğim gibi dedim ki ben bugün çorap konusunda kararsızdım. Şu an ben böyle bir file çorap giydim ya, incecik böyle küçük bir file. Ama şimdi çıkaracağım. Geliyorum hemen. İkinci yarıda minik bir kıyafet değişikliği var ve file çorapsız devam edeceğim. Sadece ince ten çoraplarla. Evet. Geldim. Şimdi daha ince duruyordur büyük ihtimalle. Şimdi de size şöyle bir 2 sayfa okuyacağım. Şimdi Yunan mitolojisinde biliyorsunuz Zeus aslında babasını öldürüyor ve böyle başa geçiyor ve Zeus da aslında bir baba figürü. Bununla ilgili bir okuma yapacağım. Uranos, Gaia ve Kronos. Önce bununla başlıyoruz. Yani Zeus'un anne babası falan böyle kökenleri buradan girelim. Evet. Konsantre olun. Gök tanrı Uranos bir gece eşi toprağın tanrıça Gaia'nın yanına geldi ve gecenin ve karanlığın 2 aydınlık çocuğunun gündüz ortaya çıkan Aither ve Hemera'nın adları daha önceden de geçmişti. Şimdi diyor ki Gök tanrı Uranos bir gece tanrıça Gaia'nın yanına geldi. Uranos her gece birleşmeye geldi ama Gaia'dan doğan çocuklardan baştan beri nefret ediyordu. Gaia toprak ana, Uranos da göklerden geliyor ama çocuklarını sevmiyor, istemiyor. Doğar doğmaz onları saklama alışkanlığındaydı ve onların aydınlığa çıkmalarına izin vermiyordu. Çocukları yer altındaki mağaralarda saklıyordu. Bu kötülükten
Hesiodos'ta şöyle bahsediliyor. Zevk alıyordu. Devasa tanrıça Gaia ahlayıp ofluyor ve bu manevi yükten dolayı kendini daralmış hissediyordu. Bunun üzerine o da bir kötülük düşündü. Çabucak gri bir çelik yarattı. Bundan keskin dişli bir orak yaptı ve oğullarına başvurdu. Çocukların sayısı o zamanlar epey çoktu. Hesiodos, Okeanos'tan başka Koios, Krios, Hyperion, Iapetos ve en küçükleri Kronos'un adlarını sayar. Bu 6 erkek kardeşin dışında 6 da kız kardeş vardır. Bunlar titanlar oluyor söyleyeyim size. 6 tane de kız kardeş vardır. Rhea, Temis, Mnemosni, altın taçlı. Şöyle yazıyor. Fohibe de olarak okunabilir. Pohoibe diye söyleyeyim ve sevimli Tetis. Kederli Gaia çocuklarına ama özellikle de oğullarına şöyle dedi. Ah yavrularım, hem de melun bir babanın çocukları beni dinlemek ve bu kötü davranış için babanızı cezalandırmak istemez miydiniz? Alçakça bir hakareti ilk önce tertipleyen oydu. Çocukların korkudan dili tutuldu. Sadece karanlık düşünceli yüce Kronos cesareti ele aldı. Kronos zamanın efendisi ve şimdi şöyle bir detay söyleyeceğim size. Kaç tane kardeş saydık? 6 erkek, 6 kız. Tam 12 erkek, 12 kardeş var. 12 çok önemli bir sayı. Yani Yusuf'un da 12 kardeşi vardı. 12 burç var. 12 ay var. 12 hatta böyle yıldızlar, gezegenler, ay falan bunların toplamına gelince de 12 oluyor. Devam edelim. Kronos cesareti ele aldı. Anne dedi, bu işi yapmaya söz veriyorum. Adı sevilmeyen babamız beni ilgilendirmiyor. Bu menfur hareketi ilk önce tertipleyen oydu. Gaia çok sevindi. Oğlunu pusu kurmaya uygun bir yere sakladı. Orağı eline verdi ve düşündüğü kötülüğü ona açıkladı. Gece olunca Uranos gelip de aşkla yanıp tutuşarak Gaia'yı kucakladığı ve üzerine uzandığı zaman Kronos pusudan çıkarak sol elini uzattı. Sağ eline aldığı devasa orakla babasının cinsel organını çabucak kesip arkasına attı. Gaia kocasının kan damlalarını yakaladı. Bunlardan Hesiodos'un güçlüler diye tanımladığı Erinyiler yani devleri yarattı. Giants. Erinyileri, devleri, giantları ve eski Henipheleri kendinden dayanıklı bir insan soyunun meydana çıktığı Meliai nimfalarını doğurdu. Yani galiba sadece eriniler yok, devler de var. Eskenil böyle bir şey var. Zor okuyorum. Yani kendinden dayanıklı bir insan soyu ve nimfaları doğurdu. Uranos'un cinsel organı denize düştü ve böylece Afrodit doğmuş oldu. İleride anlatılacak birçok öykü doğmuş oldu. Hesiodos'un bize anlattığı ama bu Titan öyküsünü okuyan herkesin hemen kavrayacağı bir şey ifade edelim. Kronos'un kanlı eyleminden sonra gök tanrı her gece birleşmek için artık toprağa yaklaşmadı. İlk yaratma son buldu ve bunu Kronos'un egemenliği izledi. Bu ise bir başka Titan öyküsü diyor. Şimdi nereye geliyoruz? Kronos'tan sonra Kronos Zeus'un babası ve Kronos ne yapıyor şimdi? Ona geleceğiz. Kronos, Rhea ve Zeus. 12 erkek ve dişi Titan arasından yani 6'sı erkek 6'sı kız 3 erkek kardeş kız kardeşlerinin daha doğrusu 3 kız
kardeş erkek kardeşlerini kendilerine eş aldı. Hesiodos bu durumlarda tanrıçaları her zaman ilk sırada sayar. Böylece dişi Titan, Theia, Hyperion'dan Helios'u, güneşi, Selene'yi yani ayı ve Eos'u, şafağı doğurdu. Yani Theia ve Hyperion'un çocukları Güneş, Helios ve Selene, aydır. Şöyle söyleyeyim, Güneş erkek, ay dişi ve Eos da şafak. Bu üçünü doğuruyor. Fohibe ya da Pohohibe de Koios ile birlikte oluyor. Bu birleşmeden Leto, Artemis ve Hekate gibi tanrıçaların ve Tanrı Apollo'nun ait olduğu yüce bir tanrılar soyunun annesi olmuş. Yalnız bunlar Zeus'un çocukları değil miydi ya? Yani Artemis falan. Bir dakika devam edelim, nasıl anlatıyor? Rhea da Kronos'la evlendi. Ondan 3 kızı, 3 oğlu oldu. Yüce tanrıçalar Hestia, Demeter, Hera ve ulu tanrılar, önce dişileri söylüyor ya, Hestia, Demeter, Hera ve ulu tanrılar Hades, Poseidon ve Zeus. Uranüs'ün en küçük oğlu Kronos gibi Zeus'un egemenliğinden önce anne soyunu vurgulayan ve yücelten Hesiodos'a göre Rhea'nın ve Kronos'un en küçük oğlu Zeus'tu. Yine Zeus şeyi geçirecek zaten. Kronos'un en büyük oğlu, evet, Zeus'tu. Hem Homeros gibi baba soyuna daha çok değer verenler için ise Zeus, Kronos'un en büyük oğlu sayılıyordu. Titanların öykülerini Homeros'tan değil de Hesiodos'tan izlemek daha iyidir. Homeros kendi ekolüne ait ozanlar gibi bu tür öyküleri sevmiyor. Onlara sadece çok ender ve ima yoluyla değiniyordu. Ulu Kronos bütün çocuklarını annenin kutsal rahminden dizlerine gelir gelmez yutuyordu. Uranüs'ün oğulları arasında kral olan oydu ve kendisinden sonra başka bir tanrının bu payeye ulaşmasını istemiyordu. Şöyle de bir şey var, biliyor ki kendisi babasını öldürdü ve aynı şey kendisine yapılır diye şüphelendiği için paranoyak ve böyle diğer çocuklarını da katlediyor. Annesi Gaia'dan ve babası yıldızlı gök tanrıdan güçlü bir oğul tarafından tahtından devrileceğinin kararlaştırılmış olduğunu söyledi. Bu yüzden devamlı tetikteydi ve çocuklarını yutuyordu. Rhea için bu durum katlanılamaz bir acıydı. Çocukları yutuyor ama yani öldürmüyor, katletiyor diyemeyiz. Sadece yutuyor. Tanrıların ve insanların gelecekteki babası Zeus'u doğurmak üzereyken çocuğu fark edilmeden dünyaya getirmesi ve karanlık düşünceli ulu Kronos'un yuttuğu çocuklar nedeniyle babadan öç alabilmesi için bir tavsiyede bulunsunlar diye annesi Gaia'ya ve babası yıldızlı gök tanrıya başvurdu. Uranos'u soruyor yani, babaannesi, anneannesi, şey gibi, anneannesi falan şey. Gaia ile Uranos kızlarının ricasını yerine getirdi ve ona Kral Kronos'u ve oğlunu ileride nelerin beklediğini açıkladılar. Rhea'yı Girit adasındaki Laktos'a gönderdiler. Orada Gaia yeni doğan çocuğu yakaladı. Rhea gece karanlığında çocuğu Laktos'a götürdü ve ormanlarla kaplı Aigon Dağı'ndaki bir mağarada sakladı. Uranos'un oğluna, tanrıların ilk kralına ise kundağa sarılmış büyük bir taş verdi. Kronos taşı aldı ve midesine indirdi. Ya Uranos'un oğluna dediği yani Kronos'a tanrıların bu bir kundakta taş veriyor, Zeus diye doğurduğu çocuk olarak taş veriyor ve Kronos da taşı aldı, midesine indirdi. Kendisine aldırış etmeyen ve alt edilemeyen oğlunu sadece babasını devirmeyi, makamını ele geçirmeyi ve onun yerine geçerek hükmetmeyi beklediğini fark etmedi. Zeus'un gücü ve hilesiyle Kronos'un yenilmesi ve yuttuğu çocukları dışarıya çıkarması için vaktin gelmesine kadar bu egemenin Zeus'un ona
Basileus kral değil, yani egemenlikten bu yana hitap edildiği gibi Anax, efendi diyor. Uzuvları çabucak gelişti ve cesareti arttı. Zeus erkek kardeşlerinden başka Uranos'un zincire vurduğu babasının erkek kardeşlerini de kurtardı. Özellikle de Kiklopları. Onlar da Zeus'a minnettarlıklarından dolayı iktidarının işareti ve aracı olarak şimşekle yıldırımı armağan ettiler. Kronos'la bizi birbirimize bağlayan altın çağ hatırasıydı. Onun krallığı evrenin daha sonra anlatılacak olan mutlu bir dönemine denk gelmişti. Bu ikisinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu başka ozanların bize Hesiodos'tan daha ayrıntılı anlattıkları Kronos öyküleri kanıtlar. Altın çağda ağaçlardan bal akıyordu. Orpheus'un yandaşlarına göre Kronos baldan sarhoş olmuş şekilde şarap henüz yokken uyurken Zeus onu zincire vurmuştur. Zeus Kronos'un ve onunla birlikte altın çağın bugün de bulunduğu yere evrenin en uzağındaki Bahtiyarlar Adası'na bu eski tanrıyı götürmek için babasını zincirlemişti. Zeus oraya babasıyla birlikte gitti. Burada Kronos'un kulesinin çevresinde Okyanos'tan gelen rüzgarlar esmektedir. O burada hükmeden tanrıçaların en yücesi Rhea'nın kocası olan kraldır. Yani şöyle bir şey yapıyor Zeus. O da tamamen öldürmüyor babasını. Önceki gibi, yani ne oluyor? Kral tacını devrediyor gibi ya da başka bir dünyaya gidiyor baba. Böyle bir durum var. Ya Batı mitolojilerinde hep bir babayı devirme olayı var. Böyle bir sembolik var. Mesela Doğu'ya baktığımızda çok öyle değil. Yani böyle babayla savaşı ben sanki o kadar görmüyorum. Ha, masallarda ne var? Masallarda baba iyi, kral var, bir de amca var, amca kötü oluyor falan. Yani böyle bir durum var şeylerde, sembollerde. Ama mesela şeye baktığımız zaman Türk mitolojisinde Tanrı Ülgen var, yaratıyor, dünyayı, insanları falan yaratıyor. Yani şeylerde, ama bu Yunan mitolojisinde hep bir böyle babayla çatışma olayı var. Böyle diyebiliriz. Evet, bugünkü yayını burada bitireceğim. Biraz aksilikler oldu ama neyse, sonunda güzel oldu. Şöyle bir iki sorulara bakayım. Yaklaşacağım. Yani belki 5 dakika yaparım. Patreon yayını bugün olmayacak. Ya bugün ben açıkçası aksilik olunca ben biraz yoruldum. 2 defa yayın aç falan. Duygu Asena az çok severim aslında ama öyle. Patreon yayınları harika oluyor bu arada, evet. Şöyle bir şey, bir de yani insan anlatmasına göre değişiyor ve zaten şey de farklı. Homeros'un mitolojisiyle Hesiodos'unki falan da farklı zaten. Tamam, 5 dakikada olsa 5 dakika açacağım kıdemli savaşçı ama çok uzun beklemeyin, fazla konuşma da beklemeyin. Yani ara ara başka türlü açarım, başka türlü şey yaparım. Okey. Yani mitolojiyi o hazırlığını yaparsan değil ya, ben seviyorum aslında. Haftaya bugün Dünya Yoga Günü. Yayında pratik bilemiyorum. Haftaya bugün belki de çok büyük ihtimalle kısmetse İstanbul'da olmayacağım. Bakalım. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller. Evet, Hesiodos ve Homeros, doğru. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Homeros, Ozan, ama Hesiodos çok böyle şey, yani kadın haklarını falan hiç şey yapmıyor. Yani bayağı bunlar ataerkil kişilikler. Patreon Salı günü olacak. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.